Ana karakter Wenna, düğünden hemen önce nişanlısıyla ölümcül bir kaza geçirir. Kız hayatta kalır ama sevgilisi ölür. Kazadan 3 yıl geçer. Wenna'nın en iyi arkadaşı Renne, onu depresyondan çıkarmak için hafta sonunu göl kenarında geçirmeye davet eder. Onlarla birlikte Renne'nin erkek arkadaşı Michael ve en yakın arkadaşı Jean da tatile çıkar. Çocuklar bir tekneye binerler. Onları Van'ın amcası Welt karşılar. Adamlara bal likörü ikram eder ve Bo isimli köpeğini tanıştırır. Wenna içki içmeyi reddeder ve antidepresan almak için arkadaşlarından ayrılır. Halli trajik kazanın etkisindedir ve herkes de eğlenmekte zorlanır. Welt, onları bir tatil partisine davet eder ve onlar için davetiye aldığını söyler. Partiye daha birkaç saat kaldığı için çocuklar evdeki saunada dinlenmeye karar verirler. Wenna bu fikirden pek hoşlanmaz ama yine de herkesin moralini bozmamak için arkadaşlarına katılmaya karar verir. Odasında, alyansının hala asılı olduğu zinciri çıkarır ve hapları almadan antidepresanlarla birlikte bir çekmeceye koyar. Wenna yanına birkaç şişe su alarak saunaya girer, Michael, Renne ve Jean zaten oradadır. Çocuklar eğlenir ve içer ve saunadaki sıcaklık yavaş yavaş yükselir. Aniden, kapıların dışında yüksek bir ses duyarlar ve dikkat çekmeye çalışanın sarhoş Michael olduğuna karar verirler. Dama bağırmaya çalışıyorlar ama kimse onlara cevap vermiyor. Renne'nin ruh hali tamamen mahvolmuştur, bu yüzden odasına geri dönmeye karar verir. Kapıyı açmaya çalışıyor ama açamıyor. Yang yardımına gelir ve tüm gücüyle kapıya yaslanır ama kapı pes etmez. Olanlar nedeniyle Wenna panik atak geçirmeye başlar ve histerik bir şekilde In'dan onu dışarı çıkarmasını ister. Kapının kilidi yoktur ve sıcaktan şişemez, bu yüzden arkadaşlar kötü bir şaka yapmaya ve onları içeri kilitlemeye karar verenin Michael olduğuna karar verirler. Renne ve Jean kapıyı çalarlar ve umutsuzca arkadaşlarına ulaşmaya çalışırlar ama kimse onları duyamaz. Wenna, Welt'in ayrılmadan önce Michael için bir ortak bıraktığını hatırlayarak daha da paniğe kapılmaya başlar. Kafayı yemiş ve sarhoş bir adam büyük olasılıkla arkadaşlarını hapse attığını unutabilir ve ardından bütün gece sıcak bir saunada mahsur kalacaklardır. Hepsinin partiye gittiğini düşündüğü için, Welt amca da yakında yardımlarına gelmeyecek. Sarsılarak şişelenmiş suyu yutan üçlü, başka bir eylem planı bulmaya çalışır. Wenna, havasızlıktan dolayı sıcak çarpması geçirebileceklerinden ve ardından halüsinasyonlar görmeye ve bilinçlerini kaybetmeye başlayacaklarından korkuyor. Jean, kızları sakinleştirmeye çalışır, ancak durum kritik hale gelir. Saunanın içindeki ısı hızla yükseliyor ve sıcaklık kontrolü dışarıda, bu yüzden adamlar onu kapatamıyor. Wenna duvarda bir termostat fark eder, ancak Jean ona saunayı fırına çevirmemesi için ona dokunmamasını söyler. Böylece gaz ocağındaki alev periyodik olarak alevlenecek ve adamlar onu hiçbir şekilde etkileyemeyecek. Renne hareketsiz oturamaz ve doğaçlama yöntemlerle kapıdaki camı kırmaya çalışır, ancak camın çok yoğun olduğu ortaya çıkar. Sonra Jean ocaktan kızgın bir taş alır ve kalan suyu onu soğutmak için harcar. Ellerini kanayana kadar yaralayan adam var gücüyle cama vurur ama sadece camı çizmeyi başarır. Sonunda pencere kırılır ve saunaya soğuk hava girer. Arkadaşlar hevesle temiz havayı yutar ve çaresizce yardım ister, ancak yine de kimse onları duymaz. Jean biraz toparlandıktan sonra kızlara kapılarının küçük bir merdivenle kapatıldığını, bu yüzden dışarı çıkamayacaklarını söyler. Adam bir taşı bir havluya bağlar ve merdiveni onunla birlikte hareket ettirmek için boşluğa sokar. Ancak taş çok küçük ve tüm girişimler boşuna. Renne, Michael ve Welt'den yardım beklemenin anlamsız olduğundan emindir ve aklına saunadaki sıcaklığı kontrol eden termostatı kırma fikri gelir. Ön ve Wenna kızı durdurmaya çalışır, çünkü bir cihaz arızası içerideki sıcaklığın 247 Fahrenheit dereceye yükselmesine neden olabilir ve ardından hepsi sıcaktan ölür. Duygusal olarak Renne, arkadaşına, uğruna yaşayacağı bir şey olduğu için dışarı çıkmak istediğini söyler. Nefes almak giderek daha zor hale gelir. Van'ın aklına ısıtıcıyı kapatmak için bir kısa devre ayarlama fikri gelir. Ampulü söker ve kepçenin ıslak tabanını tabanın içine sokar. İçeriye su girmesi nedeniyle saunanın elektriği kesilir ve adam elektrik akımına kapılarak bilincini kaybeder. Şimdi üçlü tamamen karanlıkta kaldı ve termostat çalışmaya devam ediyor. Kızlar samimi bir şekilde konuşmaya karar verirler ve davranışlarından dolayı birbirlerinden özür dilerler. Wenna, kazadan önce kızların hep birlikte olduğunu hatırlıyor ve eski dostluklarına geri dönmek istiyor. Van'ın aklı başına gelir, ancak yine de yeterli güce sahip değildir.
adamlar aniden Weld'in köpeği Bo'nun kapının dışında havladığını duyar. Adamlar ağlar ve çaresizce köpeği çağırarak sahibini getirip kaçmalarına yardım eder. Van'ın ağzından kan akıyor ve her ağlamada gücünün geri kalanını da kaybediyor. Havlama sesiyle Michael bir yerden eve gelir ve köpekle oynamaya başlar. Renne onun sesini duyar ve erkek arkadaşını aramaya başlar, ancak çığlığı Weld'in başlattığı Selam'ın seslerine gölgede kalır. O Weld'e geri döner ve dikkatini çekmeye çalışır, ancak adam köpeğinin havai fişeklerden korktuğunu düşünür. Weld, kabinin dışında Michael ile buluşur ve arkadaşlarının nereye gittiğini sorar. Adam nasıl ot içtiğini ve bayıldığını anlatır ve uyandığında arkadaşlarının onu terk ettiğine karar verir ve partiye tek başına gider. Peşlerinden gitti ama davetiyesini unuttu ve içeri girmesine izin verilmedi. Weld zavallı adam için üzülür ve Michael'ı evinin arka bahçesinde onunla takılmaya davet eder. Bu sırada saunadaki durum dayanılmaz bir hal alır. Adamların suyu bitiyor ve sıcak yüzünden Renne histerik hale geliyor. Işığı kapar ve termostata gider ve sonunda onu kırmaya niyetlenir. Venna, korkunç bir hata yapmadan önce arkadaşını sakinleştirmeye çalışır. Sözlü bir çatışma sırasında Renne, arkadaşına yine kaba davranır ve buna yanıt olarak kafasına bir taş alır. Kız bilincini kaybeder ve artık hareket etmez. Venna, en iyi arkadaşını öldürmüş olabileceği bilgisiyle ürperiyor. Jean bilmeden durumu ağırlaştırır ve bozuk bir termostatın sıcaklığın artmasına neden olacağından tam olarak emin olmadığını söyler. Öfkelenen Venna, stresli durumu nedeniyle taşı kapar ve lanet olası termostatı kırar. Van'ın korktuğu gibi, saunanın içindeki sıcaklık en yüksek noktasına yükselmeye başlar. Korkunç tıkanıklık yüzünden adam sıcak çarpması geçirir ve çılgınca davranmaya başlar. Yüksek sesle güler, kollarını gaz kazanına sarar ve ciddi şekilde yanar. Jean burada durmaz ve kızgın kazanı şiddetle itmeye devam eder. Perişan haldeki adamın davranışlarından korkan Venna, çaresizce yardım ister ve histerik hale gelir. Jean, kazanı hareket ettirerek bir gaz patlamasına neden olur. Bir şok dalgasından kapı açılır ve Venna dışarı çıkar. Zayıf bacaklarını zar zor hareket ettirerek mutfağa gider ve bir şişe su içer. Sonra kız odasına çıkar ve komodinden antidepresanları çıkarır. Yorgun bir halde yatağa oturur ve ne olduğunu anlamaya çalışır. Aniden, uzak bir yerden onu arayan Renne'nin sesini duyar. Yavaş yavaş, kız hala saunada kilitli olduğunu ve kurtuluşunun sadece bir illüzyon olduğunu fark eder. Önünde taşlarla kaplı ölü Van'ı görür. Renne kendine gelir ve şimdi arkadaşıyla ilgilenme sırası Venna'dadır. Yorgun arkadaşını kapıdaki pencereye sürükler ve biraz temiz hava alabilmesi için ona destek olur. Kız, Renne'yi yerinde tutacak kadar güce sahip değildir ve ikisi de yere düşer. Bu sırada sarhoş Michael eve döner. Hala arkadaşlarının çaresizce hayatta kalma mücadelesini duymuyor ve sakince kendine bir içki dolduruyor. Kız, Renne'nin vücudunu dik tutmak için havlulardan bir askı yapar ve bununla arkadaşını kapıya bağlar. Bozulan gaz kazanından gaz akmaya devam eder ve kız çaresizce deliği tıkamaya çalışır. Sonunda enkazın arasında bir kepçe kalıntısı bulur ve deliği onunla tıkar. Son gücünü arkadaşını kurtarmak ve gaz sızıntısıyla mücadele etmek için harcayan Venna bilincini kaybeder. Michael amaçsızca odadan odaya dolaşıyor. Başka bir esrarı yakar ve uykuya dalar. Damın bir rüyası var, ne kadar sarhoştu, saunanın yanında tökezledi ve düştü, ev eşyalarını etrafına saçtı. Arkasını temizlemeye çalışırken yanlışlıkla merdiveni sauna kapısına dayadı ve çıktı. Adamların dışarı çıkma girişimleri yüzünden merdivenler daha da alçaldı, kapı ile eşik arasına sıkıştı. Weld sonunda saunada Renne'yi bulmak için eve döner. Film trajik bir sonla bitiyor. Van'ın cansız bedeni evden çıkarılırken, amcası polise olanları açıklamaya çalışır. Michael, arkadaşlarına yaptıklarını anlayınca ağlar. Venna ve Renne bir ambulansla götürülür. Bu sefer Venna sadece hayatta kalmayı başaramadı, aynı zamanda çok sevdiği bir kişinin hayatını da kurtardı.